For us, university's first year didn't pass like a blink of an eye. Every second, every moment was both cherished and dreaded. There were days that felt straight out of a movie, and days that made us ask, will this mess ever end? Either way, somehow, we reached the end of it all. And I swear I remember saying, after the exams we should travel, without knowing where, when, or how. Most of our friends were heading back home, and well, we were on a budget as students, right? But once again, life reminded us that when you leave the how to the universe, and when you stop stressing over every single step it takes to reach a desire, and instead accept that we only have limited control over what unfolds, the answers come. Sometimes surrendering to what this day brings, instead of how you think it should look, helps release the unnecessary controlling and ungrateful thoughts the ego clings to. Çektim adamı, içtim şarabı. Komik miydi? There's a difference between controlling and steering. Steering your life towards what you want versus trying to control outcomes, events, or even your own thoughts. The latter rarely brings lasting peace. Everything unfolds in its own time. So, as spontaneous freaks, we couldn't turn down my brother's invitation to join him and his friends on a trip to France, especially during this strange in-between period when classes had ended, but university still hadn't quite wrapped up. Time felt abundant, almost too abundant, and we just wanted to make the most of it. And so, on some random day in June, the three of us siblings met up in London, had some very good food, and made our way to the Eurostar. I would like to inform you that's okay. Okey, şöyle göstereyim. Je tiens à vous informer que Film çizmiştim ben. Trendeydi. Praga çizmiştim. Praga çizmiştim. Pain chocolat isteyen yarın sabah. Pain chocolat. Pain chocolat? Oui. Oh, you were supposed to hold my hand. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? I thought I was in Italy, but apparently not. Hoy usamos esos de net profesyonel y Es el mejor bla. şimdi isterseniz anlayacakları güzel bir dilde Türkçe konuşabiliriz. Günaydın. Günaydın. Fransızca öğrenmemiz gerekiyor buradayken. Nezaketen. En chocolat. Pain en chocolat. Croissant. Bu sabah alacağımız şey. Daha kahvaltı etmedik. İçeride bir kahve makinesi var. Ondan kahve yapmak istiyorum ama hormonlarıma iyi gelmeyeceğini biliyorum. Rengi. Yani sponsor değil. Sadece üstüne uyuşuyor. Tabii ki evde kalmayacağız. Bol gezintili tatlı bir gün olacak. Yakınlarda böyle çok sevdikleri 3 dakika yürüyüş bir bakery varmış. Traditional şeylerden ilerlemek istiyorum. Evet. Hayatımda hiç böyle açık konuşmak gerekirse hani croissant falan ama gerçek croissant denediğimi hatırlamıyorum. Türkiye'de denemişimdir Benim tabii ki. yaptıklarımı unuttun mu? Croissant yapmadım. Sanat dolu, bol kültür dolu, bol otantik mekan dolu. Yemek dolu. Yemek Yemek benim dolu. için çok önemli. Yeni gelenler için benim adım Fiyan. Ben de İlya. Ve ikiz kardeşleriz. Seyahat etmeyi çok seviyoruz ve seyahatlerimizde seni yanımıza getirmeyi çok seviyoruz. O yüzden tatlı bir ikiliyiz diye düşünüyorum. Tatlı bir üçlüyüz. Evet, çok tatlı bir Tatlı bir üçlüyüz. üçlüyüz. Ayrılmaz üçlüyüz diyebilirim. Hadi şimdi abimi uyandıralım. Casual task. Ben bir penceresine vuracağım. Öyle mi ya? Biz odasına girebilirken, uyanırken penceresine vuruyoruz. Çok düşüncelisin. Onun sayesinde buradayız. O zaman penceresinden vurmayalım ama. Arkadaşlar sizi main karakterle tanıştıracağım. Yılmaz dörtlü olduk. Oh. Mehmet canın ne çekiyor bu sabah yemek olarak? One crusty, crispy
Sonra hepimiz deli gibi croissant yiyeceğiz. Ve yüzüme dokunursanız sivilce çıkıyor. Sana yok mu diyecektim ben. Our lives the most flakiest and most buttery croissants in our stomachs. We felt like we were already making the most out of our stay in Lille. Authenticity is what we look for when visiting somewhere new, and watching local workers, people's way of walking down the old colourful streets, and hearing the language firsthand is a must when exploring new places. After this wonderful start of the day, we proceeded to visit this museum that was mid, to be honest. The sculptures and ceramics were interesting, but when the hunger hit, Elliot took us to this hidden gem in the heart of the city. Walls covered with warm artworks, wooden statement pieces, and red seating quickly made us realize what kind of an authentic place we had come to. Ratatouille dedim de ne istedim? Her yer kırmızı ve vibe'lar mükemmel. Şunu değil mi? Çok yaşlı insanlar var ve yaşlı insan olması, kırmızı olması her yerin bence iyi bir yer oluyor. Ne kadar otantik olduğunu gösteriyor. O yüzden mutluyum. Ve çalışan çok friendly, çok mutlu ediyor beni şu an. Fransız insanları seviyorum. Bir tane travma yaşadım o kadar. Şu ana kadar. Ki bence iyi bir numara. Çünkü turistleri sevmiyorlar. Evet. The duck was super tender, falling apart with the lightest movements of the fork, and the atmosphere, loud with unrecognizable French words, all gave us a feeling of true peace and gratefulness. Gelmişken böyle traditional bir tatlıya asla hayır diyemem. Ben ne yersem zaten karnım endless pit olduğu için tatlıya hep yerim var. Heyecanlıyım. Bu meringue gibi bir şey mi? Meringue ama ben çikolatalı oldum yani etrafına çikolata koydum meringue. Yazın ilk dondurması. Pinto. She won while playing with my hand. Kazandı. Hazır mıyız? Outfit check yapalım. Siyah bir üst giyiyorum. Necklace'ım H&M'den en sevdiğim. Ve alt Hollister'dan. İlk defa Hollister'dan alışveriş yaptık. Ve o kadar memnunum ki. Ben de Zara'dan aldığım bir üst giyiyorum. Biraz şık. Küpeler de H&M'den sanırım. Güneş batmak bilmiyor, gece bitmek bilmiyor. O yüzden biz de enerjimiz bitmek bilmiyor. Çok heyecanlı. Let's go.
an restorana doğru yürüyoruz ve dünyanın en tatlı sokağında yürüyoruz. Hayat gerçek mi? Şuna bakar mısın? Hayat gerçek mi? Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Asla Fransızca düzgün Fransız yapamayacağım. Ama öyle demeyeceğim. Ben sadece İspanyolca study yaptığım için her zaman İspanyolcadan ilerlerim diye düşünüyorum. Ama Fransızca da birazcık bilmek bence çok böyle bougie. Zaten sana bir şey diyeyim mi? Akıllı yaşıyorsan Fransızca, İspanyolca, İtalyanca oradan buradan şuradan bir şekilde Belli biliyorsun oluyor. zaten. Ve ağız yapın her zaman ona uygun. Evet. Günaydın. Bugün yine çok güneşli bir gün. Sıcaklık Çok sıcak bu bir saatten gün. hissediliyor bile. İçerisi çok sıcaktı. Pencereyi açayım dedim. Bir baktım pencere zaten açıkmış kocaman. Yani direkt hava sıcak. Bu bize mutluluk veriyor. Evet. Çünkü o kadar uzun süre yazın gelmesini bekledik ki İngiltere'nin soğuk havalarında. O dönemlerden geçtik. Saat şu an 10:30 gibi. Dün kahvaltı croissant yemiştik. 10 üzerinden 10'du. Çok otantikti. Bayağı güzel. Bugün hep yemeği istiyorum ben evet, çok. onu unutmuşum. Yani kahvaltı yine böyle traditional ilerleyebiliriz. Tamamen ne hissediyorsak ilerleyecek bir Hı hı. gün. Yani Of, dünkü otantik restoran, o kırmızı restoran var ya. Çok güzel. Daha güzel bir şey yememiş olabilirim. Yani bir tane sos vardı. Tereyağlı bir sos. Ben onu limon sosu zannedip üstüne koydum. Biraz ağır geldi o yüzden ama can't complain. Bugün her ne görürsek, her neyle karşılaşırsak eminim inspire olacağım. benim buradaki insanlarla ilgili fark ettiğim şey, çünkü her yere gittiğinde her yerin böyle kültürü falan farklıdır ya. Buradaki insanlar o kadar careless, en iyi anlamda. Stilleri falan tamamen kendilerine özgü. Dolce Vita diye bir terim var. Direkt şuraya açıklamasını yazalım ama Açıklamasını yazalım ama bildiğim herkes Dolce kadarıyla- Vita'da yaşıyor. Bildiğim kadarıyla hayatta o anda olup o anda eğlenip daha fazlasını veya daha azını istememekle, Bir estetik için yaşamamak. bir estetik için değil de gerçekten içinden geldiği için o an bir mutluluk istemek. Estetik yüzünden kruvasan yemek değil de gerçekten o sırada o bakery sahibine katkıda bulunup arkadaşlık için oradan buraya gidip bir şey almak mesela. Bence bugün birazcık daha odaklı olsun. Yemek. Estetik, kafe ve lunch ya da birazcık daha böyle chill ve Aceleyle değil. birazcık daha bizim yapmayı iyi bildiğimiz tarzda. Bir tane bir müzik girebiliriz yine. Each street had its own way of showing off to its newcomers. During breakfast, we set the intention to go with the flow and say yes to whatever comes our way. Visiting this cathedral was a calming start to the day ahead. The windows were what made me say, wow, a beautiful reminder of how religion and art can blend so seamlessly. That afternoon deeply connected the three of us on another level, thanks to the welcoming coffee shops we stumbled upon. Mehmet had found one of them using ChatGPT, and it didn't disappoint. They had what felt like a million types of coffee, and trying to taste the subtle differences between two filter brews turned into a genuine gastronomic experience. You can call me a gourmet. Still craving more after the bakeries, we opted for something truly authentic and stepped into this place right next door to the previous cafe. The fresh scent of pastries, the warm orange tones of bread, and the smiling workers made it all so worth it. Dinginlik mi alsın? Yoksa Can we have one pound chocolate almond? Yes. One flat? Okay. Çok zor karar. Çok zor bir karardı. Çünkü hepimiz de unik şeyler denemek istiyoruz. Arkadaşlar daha deminki kafede, otantik kafesiydi.
Kafede Türk birisi yanımıza geldi. Dedi ki siz Türk müsünüz? Bize şey dedi. Bir üniversitesinde miydiniz dün tarzında bir şey sordu. Bize dedi ki hayır. Biz Londra'dan geliyoruz dedik. Dedi ki ama size Size çok benzeyen biri birisi gördüm. vardı. Bir de ikiziz o yüzden anlayamadım. Evet çok garip. Belki Biz Fransız, bize Fransız mı demek istedi? belki Do we look French? belki Fransız sokaklarında bize benzeyen iki kız daha vardır. Hadi onları bulalım. Hadi onları bulalım. Plot twist, finding our lost twins. Sitting on the floor in the heat, devouring what could only be described as serotonin, was a moment I know I'll remember even 60 years from now when I look back at my youth. It was one of those moments that seemed to shout, maybe this is the whole point. Aksisi. Bence bu çünkü aksinin yazı var. Mehmet'e soralım istersen. This is the chosen one. Only if your face was blue. Your eyes are blue. Kit blue. I actually never thought a gallery would be a highlight of a trip, but here I am saying that this gallery made it into the top 3 unforgettable moments of France. I mean, there was something about the artists just blending pop art with classical art that gave the space a playful, out of the box, colourful and curious vibe. We were left in awe, especially by the occasional historical pieces. Relaxed to medieval music. This place felt like a time machine, a mind-bending experience that proved how art is one of the most powerful and emotional universal languages. Hani candid photo. Candid painting. Sen iyi sanat çiziyordun Mahmut. Benim portremi çizsen.